Köprülerden geçişler ücretli mi olacak? Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu. Sizler için detayları derledik. Bilgi dolu bir bölüm daha sizlerle. Köprüler yap işlet devret mantığıyla mı yapılıyor? Geçişler ücretli mi olacak? Yapan müteahhitler nasıl para kazanacak? Pek çok soru yanıtlanmayı beklerken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalim dediği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nunsa cinayet dediği Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu. İstanbul'da Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanacak şekilde tasarlanan su yolu projesi, Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprüye ilişkin detaylara gelin beraber bakalım. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşacak. Yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 1618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 adet ve ankrak miktarı 272 adet olarak hesaplandı. Köprü, trafiğe 8 şeritli olarak hizmet edecek. Tasarlanmış en geniş köprülerden biri olacak. Estetik olarak da çok beğenilecek. Köprünün platform genişliğinin uzunluğu 46 metre olacak. Diamond geometrisi ile tasarlanan köprü kuleleri 196 metre yüksekliğe çıkacak. Bulutları aşacak. Görsel zevk yaşatacak. Kuleler, plan boyutları ve kalınlıkları değişken kutu kesitli 2 adet betonarme ayakla beraber yapılacak. O ayaklar, tabliye seviyesinde ve tepede enine kirişler vasıtasıyla birbirlerine bağlanacak. Kısacası mühendislik harikası olacak ve İstanbul'a görsel olarak güzellik katacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, köprünün temelinin, Haziran'ın son haftasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle atılması bekleniyor. Türkiye'nin ulaştırmada stratejik hamlesi, Kanal İstanbul olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul projesi kapsamında toplam 6 köprü inşa edilecek. Her köprü farklı tasarımlarla dikkat çekecek. Projenin yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olarak hesaplanırken, proje kapsamında yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak. Yapılacak köprü, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanıp hizmete alınacak. Karaismailoğlu, projeye karşı çıkanlara da şu sözlerle tepki gösterdi. Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmara'yı, Avrasya Tüneli'ni de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı. Osman Gazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı. 1973 yılında açılan 1. Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan bu zihniyet hiç değişmedi. İstanbul Boğazı'nın normal kapasitesinin üstünde hizmet verdiği için gemilerin 12 gün Marmara Denizi'nde beklediği ve çevre kirliliğine neden olduğu biliniyor. Kanal İstanbul'un stratejik, ekonomik ve güvenlik yönünden büyük bir kazanım olacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her fırsatta vurgulanıyor. İstanbul Boğazı'ndan 1936 yılında günde 17 gemi geçerken, bugün bu rakamın 135 gemiye ulaştığı biliniyor. Yıllık olarak da 40 bin gemiye ulaştığı açıklanmıştı. Gelecek yıllarda gemi sayısının 10 ile 15 yıl sonra 65 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu ne demek? Kapasitenin 3 katı olması nedeniyle gemiler Boğaz'da bekleyecek demek. Beklediği zaman denizi, havayı kirletecek. Tarihi Yarımada'daki eserlerimizin en önemli yıpranma nedeni emisyon. Marmara Denizi'nin kirlenmesinde gemilerin payı olduğu yapılan çalıştaylarda sıkça görülüyor ve tartışılıyor. Bu bekleyen gemilerin sayısı ve bekleme süreleri arttıkça bu kirlenme payı da algoritmik olarak artacak. Bu beklemenin de bir maliyeti var. Bir geminin bir günlük bekleme maliyetinin boyutları çok büyük. Bunu Süveyş kanalında gördük. Bir kapanmada milyarlarca dolarlık bir zarar olduğunu açıkladı yetkililer.
Böyle bir gemi kuyruğu olunca, bu kapasite yetmeyince bir alternatif araştırılmayacak mı? Kısacası yarının Türkiye'si bugün planlanıyor ve ona göre harekete geçiliyor. Gelecek vizyon projeleri de bunu gösteriyor. Hedefler engellenmeye çalışılsa da projeler biterek devreye giriyor. Bu mega projelerde daha çok konuşulmaya ve kıskanılmaya devam edecek. Ülkemizin jeopolitik ve stratejik üstünlüğüne, sosyoekonomisine, istihdam ve güvenliğine faydası olabilecek, ülkemizi 2040 ve 2071 hedeflerine taşıyacak bölgesel gelişmeler ve promeksiyonlar dikkate alınarak proje boyutlarında iyileştirme yapılabilir. Gemilerin Kanal İstanbul'dan geçiş potansiyeli oldukça eleştirildi. Mevcut durumda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler fener, tahlisiye ve sağlık rüsumları ile römorkör ve kılavuzluk hizmetleri için belirli ücretleri ödemektedir. Dolayısıyla kamuoyunda yer alan, İstanbul Boğazı'ndan bedava geçmek varken neden Kanal İstanbul'dan geçsin, değerlendirmeleri, bilgisizlikten kaynaklanan yanlış bir ifadedir. Ücretsiz geçiş söz konusu değildir. Ayrıca, gemiler İstanbul Boğazı'nda ortalama her bir geçiş için yaklaşık 14,5 saat beklenmektedir. Tanker gibi tehlikeli yük taşıyan gemilerde ortalama bekleme süresi 35 saate ulaşmaktadır. Bazen 3-4 günlük beklemeler olabilmektedir. 2017 yılı verilerine göre, tankerlerin maruz kaldıkları beklemelerden kaynaklanan ekonomik kayıpları milyonlarca doları bulmaktadır. Boyu 200 metre üstü tankerlerin günlük kiralama kaybı ortalama 120 bin dolara ulaşmaktadır. Gemilerin yıl içinde bekleme maliyetlerinin 1 milyar doları bulduğunu göz önüne alırsak, Kanal İstanbul, geçiş yapan gemilere büyük avantaj sağlayacağı gibi, bekleme alanlarında olabilecek kaza ve beraberinde yaşanabilecek çevre felaketlerinin önüne geçilmesine de katkı sağlayacaktır. Kanal İstanbul işletme prensibi dikkat çekiyor. Kanal İstanbul projesi kapsamında trafik simülasyonu ve işletme prensibinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazı'nda olduğu gibi, Kanal İstanbul için de deniz trafiğinin tek yönlü olarak, 12 saat kuzey, 12 saat güney yönlü olacak şekilde işletilmesine karar verilmiştir. Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Videomuzun sonuna geldik. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada benimle birlikte olmak için yerli ve milli projeler kanalımıza abone olabilirsiniz. Selam ve dua ile.